Yolda bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Karavan çeken canavarlar serisi için bu hafta 2.0 Amarok Canyon modelini inceleyeceğiz. Aracın sahibi yok. Normalde videolarımızı o şekilde çekiyorduk ama resmi tatildeyiz, bayram tatilindeyiz. Bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun. Daha doğrusu geçmiş bayramı mübarek olsun. Aracın sahibini yormak istemedim ama normalde sorduğum bütün standart soruları sordum ve cevapları telefonuma kaydettim. Şimdi araçla ilgili en çok merak edilen ve Ali abinin yani aracın sahibinin de yönlendirmesi o şekilde oldu. Bu arabaları normalde DSG şanzıman zannediyorlarmış ve genelde karavan çekmek için yani yük çekmek için kullananlarda bir tedirginlik oluyordu diyor. Fakat bu arabalarda DSG değil de ZF denen bir şanzıman var. BMW'nin kullandığı bir şanzıman ve gayet sorunsuz bir şanzıman. Şimdi ben sorduğum standart sorularımı sanki aracın sahibi varmış gibi cevaplayayım. Bana verdiği tüyoları da size dipnot olarak geçmeye çalışayım. Şimdi bu arabayla çektiği en ağır karavan Astella 704. Yaklaşık 2600 kiloluk bir karavan ve kesinlikle zorlanmamış. Bu arabanın sahibi normalde yaptığı iş gereği aklınıza gelebilecek özellikle Adria markasına ait hemen hemen her karavanı çekmiş bir adam ve bir önceki arabası da Amarok. Sanırım model yükseltmek için geçtiği bir araç. Yani genel olarak memnun arabasından. Astella'da zorlanmamış ve hani zorlu bir yola girdin mi, seni zorlayan bir yol oldu mu diye sorduğumda da hiçbir şekilde bugüne kadar zorlandığı bir yol olmamış. Sakar geçidi de dahil. Sadece onu özel bir arazi yormuş. Gökçetepe tarafıydı sanırım bahsettiği. Orada özel bir teslimat yaparken işte yolun çok fazla virajlı olması biraz onu zorlamış ama araba yine tabii bu yolun altından da kalkmış. Şimdi az önce de söylediğim gibi benim de aklıma ilk gelen bu arabayla ilgili soru kesinlikle şanzıman oldu. Onu sorduğumda şöyle bir şey söyledi. Bu arabayı karavan çekerken manuele almıyorum, ihtiyaç duymuyorum diyor. Manuele aldığı tek yer yokuş inerken. Ben Sakar geçidinden inerken aracı manuele alırım. Arabayı da yormam, tatlı tatlı inerim kompresörle. Bir tek o zaman manuele alıyor. Onun dışında hiçbir şekilde manuele alıp da bir karavan çekerken zorlandığı olmamış. Yakıt verisini sordum. Yakıt verisi de aracın üzerinde AT lastik var. Yani yakıt canavarı lastikler. Bu lastiklerin tabana geniş bir şekilde yayılmasından dolayı arabalar daha fazla yakabiliyor. Fabrika verisine göre daha fazla gösterebiliyor ekranda. AT lastikle arkasında karavan yokken şehir içi, şehir dışı ortalama yakıt verisi 10-11 litre. Bu ağırlıkta, bu güçte bir araba için de gayet normal. Arkasına karavan taktığı zaman da 15-16 litreleri görmüş. Ama dediğim gibi çektiği standart bir karavan yok bizim gibi. Yeri geliyor Astella çekiyor 2600 kilo, yeri geliyor 613 UT çekiyor 1400-1500 kilo veya daha küçük karavanlar çekiyor 360 DK'lar çekiyor. Bunların hepsinde ortalama bir veri olarak 15-16 litre söyleyebilirsin dedi. Araba Volkswagen olduğu için biraz insan tedirgin oluyor. Herhangi bir kronik arızası var mı diye. Kronik hiçbir arızayla karşılaşmamış. Dediğim gibi daha önceki arabası da Amarok. Onda da herhangi bir problemle karşılaşmamış. Sadece bana söylediği şey şu. Araçta ZF şanzıman olduğu için normalde sıfır alınan Amarok'larda 100 bine kadar sıkıntı yok ama 100 binde şanzıman bakımı yaptırmanız gerekiyormuş. 100 binden sonra da her 50 binde bakım yaptırmanız gerekiyor ama Ali abinin söylemesi şu şekilde: ben sürekli karavan çeken birisi olduğum için ben biraz daha temkinli davranıyorum diyor ve şanzıman bakımlarını da ZF Türkiye'de yaptırıyor ki başımı ağrımasın diye böyle bir tedbir alıyor. Aracın ortalama şanzıman bakımları da 10-15 bin lira civarındaymış. Son faturaya bakacaktı ama tabii güneşi kaçırmayalım diye biz erkenden kaçtık. Yine araçla ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa Ali abi yakınımızda, siz yorum kısmına sorun. Biz hızlıca bilgi alıp size bilgi verebiliriz. Gelelim aracın vergisine. Aracın 6 aylık vergisi sanırım motorundan ötürü ve bu araba 2016 model 3687 lira, yani yıllık ortalama 7,5 civarında bir vergisi var arabanın. Oldu da değiştirmek istedin, hani neyle değiştirirsin bu arabayı diye sorduğumda yine Volkswagen Touareg 3.0 istiyorum dedi. Sebebi de şu: aslında ben de mesela karavan çekmek için hep pick-up istiyorum. Hayalim o yönde. O mesela pick-up kullananlarla konuştuğun zaman da seni caydırabiliyorlar. Nasıl? İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız hız limitleri. Bizim en çok kullandığımız yollarda pick-up tarzı araçlar bizden, yani bizim kullandığımız otomobil statüsündeki SUV araçlardan 10-20 kilometre daha yavaş gidiyor. Bu her zaman kullanmıyorsanız problem değil ama sürekli şehir içinde yaşıyorsanız ve bu araca uygun olan hız limitlerine uyuyorsanız gerçekten o yol sizin için bir zulüm oluyor. Onun dışında tabii pick-up'ın en büyük avantajı kampa gittiğiniz zaman size çok büyük bir yükleme alanı sunması. Bu videomuz da böyle olsun. Aracın sahibi dediğim gibi bayram dolayısıyla rahatsız etmek istemedim ama merak ettiğiniz bir şey olursa çekinmeden yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Seriyi olabildiğince büyütmeye çalışacağım. Gördüğüm her aracı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.